Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şipşak hazırlayabileceğiniz, sunumu da lezzeti de şahane bir poğaça tarifiyle geldim. İster kahvaltılarınız için, isterseniz 5 çaylarınız, davetleriniz için hızlı bir şekilde hazırlayabileceğiniz bu tarifimde kullandığım malzemeler açıklama kısmında mevcut. Bu arada beni hangi şehirden izlediğinizi videonun yorumlar kısmında belirtirseniz çok mutlu olurum. Ben sözü daha fazla uzatmadan hemen tarifimin yapımına geçmek istiyorum. Yoğurma kabına ilk olarak 2 adet yumurtanın beyazını alıyorum. Sarılarını üzerine sürmek üzere ayırdım. Üzerine 1 çay bardağı sıvı yağı, 1 çay bardağı sütü ekliyorum. Ardından 100 gram eritilmiş tereyağı ya da margarini ilave ediyorum. 1 tatlı kaşığı kadar tuz ekledim. Sonrasında bütün bu malzemeleri karıştırıyorum. Kullanmış olduğum çay bardağının ölçüsü 100 ml. Su bardağının ölçüsü de su bardağıyla birazdan unu ekleyeceğim. 200 ml. Yani evlerimizde olan klasik çay ve su bardakları. Bu malzemeleri güzelce karıştırdıktan sonra artık unu ilave ediyorum. Toplamda 4 su bardağından biraz eksik un kullandım. Unu kontrollü bir şekilde ekleyin lütfen. Bir miktar un ekledikten sonra üzerine bir paket hamur kabartma tozunu ekledim ve spatula ile karıştırmaya devam ettim. Biraz kıvam alıncaya kadar bu şekilde spatula ile karıştırmaya devam ediyorum. Genelde hamur işlerinde kıvam aldıktan sonra da elimle yoğuracağım. Kullanılan un miktarı değişkenlik gösterebilir. Bunu da tüm tariflerimde belirtiyorum. Bunun için kontrollü bir şekilde eklemenizde fayda var. Ele yapışmayan yumuşak dokulu bir hamur yoğurmamız gerekiyor. Hamurun dokusunun nasıl olması gerektiğini sizlere birazdan göstereceğim yakından. Hamurum kıvam aldı. Artık ele yapışmayacak dokuda. Çok az miktarda daha un eklemek istedim. Çünkü biraz cıvık geldi. Biraz daha toparlanmasını istedim. Az önce de belirttiğim gibi toplamda 4 su bardağından biraz eksik un kullanarak hamurumu istediğim kıvama getirdim. Çok sert yoğurmayın hamurunuzu lütfen. Çok sert olduğunda piştikten sonra poğaçanız çok güzel olmayacaktır. Poğaça hamurunun dokusu en önemli püf noktalardan biri bu tarifte. Hamurum artık istediğim kıvama geldi. Daha fazla un eklememe gerek yok. Şöyle biraz toparlayarak yoğurduktan sonra şekil verme işlemine geçeceğim. Bu kıvam oldukça ideal. Dilediğiniz şekilde hazırlayabilirsiniz bu poğaçaları. Ben üçgen poğaça şeklini vermek istedim. Üçgen şeklinde hazırlamak istedim bu sefer. Sunumu oldukça şık oluyor. Böyle elinizle yuvarlayarak da şekil verebilirsiniz. Ya da açtıktan sonra içerisine iç malzemesini ekledikten sonra böyle ikiye katlayarak yarım daire şeklinde de şekil verebilirsiniz. Sizin kendi zevkinize kalmış, isteğinize kalmış. Ben şöyle mandalina boyutunda, küçük mandalina boyutunda bezeler, parçalar kopararak elimle yuvarlayarak beze haline getiriyorum. Birkaç tane sonrasında şekil vereceğim. Bezeyi tezgaha alarak elimizle bastırarak yuvarlak formda açalım. Çok fazla inceltmeyin bu aşamada. Şöyle çay tabağı boyutunda açmanız yeterli olacaktır. İçerisine kaşar peyniri ekledim. Farklı malzemelerle de hazırlayabilirsiniz. Eğer benim gibi kaşar peyniri ekleyecekseniz kaşar peynirini dilimleyerek eklemenizi öneririm. Eğer rendelerseniz çok daha fazla sızma yapabiliyor kaşar peyniri eridikten sonra. Bu şekilde küçük küçük dilimlediğimizde de sızma yapabiliyor. Son halini başında göstermiştim. Ama onları ayıklamak zor olmuyor. Soğuduktan sonra hemen ayrılıyor ve poğaçanın görüntüsü gayet güzel diğerleri gibi oluyor. Bu tarife patatesli iç malzemede çok yakışıyor. Patatesi haşlayarak, soğanı kavurarak hazırladığım iç malzeme tariflerimi diğer poğaça tariflerinde bulabilirsiniz. Ben patatesli poğaçalara bayılıyorum. Eğer sizler de seviyorsanız o şekilde de deneyebilirsiniz. Aynı şekilde hamuru bu şekilde hazırlayarak, içerisine dereotunu ince ince kıyarak da hazırlayarak dereotlu poğaça yapabilirsiniz aynı hamurla. Bu hamur oldukça garanti bir hamur. Çok rahat şekil alıyor. Gördüğünüz gibi her şekilde hazırlayabilirsiniz. Çok kolay bir şekilde şekil vererek şipşak hazır hale getirebileceğiniz bir hamur. Ben genelde mayasız poğaça tariflerimi bu tarifle, bu hamur tarifiyle hazırlıyorum. Sizlere de öneririm.
Hamurun tamamına aynı şekilde şekil verdikten sonra yağlı kağıt serdiğim fırın kabını alıyorum. Bütün poğaçalarımı şöyle üstten üçgen formunda birleştiriyorum karşılıklı kenarlarına. Alttan da aynı şekilde üçgen formunu verecek şekilde karşılıklı köşeleri birleştiriyorum. Ve elimle son olarak düzeltiyorum. Şekil verme işlemim bitti. Fırın kabına sıraladım poğaçalarımı. Toplamda 14 tane poğaça çıktı. Dilerseniz daha küçük ya da büyük yapabilirsiniz poğaçalarınızı. Ya da 2 katı ölçüyle de yapabilirsiniz daha kalabalıksanız eğer. Ayırdığım yumurta sarılarını da şöyle bir karıştırdıktan sonra fırçayla dağıtıyorum. Son olarak poğaçaların üzerine susam ve çörek otu ekledim. Sade bir şekilde de fırına verebilirsiniz elbette. Susam ve çörek otunu ben yakıştırdığım için eklemeyi tercih ettim. Haşhaş da ekleyebilirsiniz onların yerine. Diğer tarafta da fırınımı 180 derecede ısıttım. Fırının önceden ısıtılması önemli. Önceden ısıtmış olduğumuz 180 derecelik fırında poğaçalarımızı pişireceğiz. Pişme süresi fırından fırına farklılık gösterebiliyor. Bunu da her seferinde belirtiyorum. Benim fırınımda tam olarak 30 dakikada istediğim şekilde pişti, altı ve üstü. Evet, fırından çıkardıktan sonraki halini görüyorsunuz. Bazılarında az önce de belirttiğim gibi kaşarlar sızma yapmış. Ama şimdi sıcağı çıktı. Bir 5-10 dakika kadar dinlendirdikten sonra sizlere gösteriyorum bu aşamayı. Şöyle sızan kısımlardaki kaşarlar zaten kuruyor. Hemen elimle koparıyorum ve görüntüsü gayet muazzam oluyor. Hiçbir problem olmuyor. Şöyle sizlere iç kısmını da göstermek istiyorum. Gerçekten çok iştah açıcı görünüyor. Ben denediğiniz takdirde çok beğeneceğinizi düşünüyorum. 7'den 70'e herkesin beğeneceği bir lezzet. Benim oğlum çok iştahlı yiyor bu tarz poğaçaları. Çocuklarınız için de güzel bir alternatif olabilir. Umarım tarifimi denersiniz ve beğenirsiniz. Eğer tarifimi buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz aşağıda yer alan beğen butonuna tıklarsanız çok mutlu olurum. Ve hala kanalıma abone değilseniz yine aşağıda yer alan abone ol butonuna tıklayarak yanındaki bildirim ziline basarsanız yeni tariflerimden anında haberdar olabilirsiniz. Yeni tariflerde görüşmek ümidiyle. Sağlıkla ve afiyetle kalın. Hoşça kalın.